askeri geminin bulunduğu yerden birkaç saniyeliğine teleport edilebilip ya da yok edilebilip tekrar geri getirildiğine dair bir iddiası var. Zihin kontrolü, Montauk sandalyesi denilen meşhur bir sandalye var biliyorsun. Campiro aslında bu projelerin gerçekleştiği düşünülen askeri bir yerin adı. Yani o sebepten dolayı hani Montauk projesi gerçekten hiç yapılmamıştır şeklinde bir çıkarımda da bulunamıyoruz. Ne kadar resmi dokümanlar olmasa da. Montauk canavarı diye böyle internette dolaşan 2 tane de bayağı deforme olmuş hayvan sahile vuruyor aynı coğrafyada. Evet, onların görüntüleri var insanlar. Çünkü birincisini bir kadın sahilde yürüyüş yaparken bulup resmini çekiyor. Ve hayat küçük bir uykudur. Hey KBU Podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Samet, Kuzey Kaliforniya'dan. Mikrofonun diğer ucunda her zamanki gibi sevgili Nazım Cihan'ım İstanbul'larda bizimle birlikte. Sevgili Cihan'ım, merhabalar. Nasıl gidiyor? Merhabalar Samet'ciğim. İyidir. Ne olsun işte. Klasik cevabım vereyim. Yuvarlanıp gidiyoruz ya Samet. Günün koşturmacası içerisinde arada işte bir konsolosluk ziyaretleri oluyor bizim. Şey gibi, senin yaptığın bazı pazar ziyaretleri gibi düşünebilirsin. Ben de dönem dönem konsoloslukları ziyaret ediyorum. Konsoloslukları da yanlış oldu. Konsolosluğu ziyaret ediyorum. Spesifik bir konsolosluğu, evet. Aynen işte. Oğlanın pasaportunun süresi doluyordu. Onu yenilememiz gerekti. Bu sefer çok hızlı gönderdiler. Ben gerçekten bayrağı alıp Taksim Meydanı'nda sallandırasım geldi yani, o kadar şaşkın. Bir toz hikayesi çıktı mı bu ziyaretinden? Tuhaf Olaylar serisi. Yani artık bir noktada herhalde. şaşırmayı bırakıyorum belki de. Ya da normalleşti, kim bilir. Pazar Sen de pazar klasiklerinden demişken benim olayıma Ya, onu da açalım. Rock gruplarını dinlemeye gittiğin Evet ya, onu pazarlardan diyecektim. bahsediyorum. Yeni bir kiliseye rock grubu gittik. gelmiş. Church Köye. aslında kilise de denmez ama gerçekten de senin şu an alternatif görüntün gibi böyle gayet hoodileriyle, gitarlarıyla, batarileriyle ortaya hani şeyler olur ya böyle işte acoustic sessions veya unplugged sessions ortaya böyle halı atarlar. Sonra böyle ya da terasta bir yerde çalarlar. Öyle bir ortam vardı. Bir girdim böyle Yani. bir jimnastik salonu gibi bir yer. Ortaya güzel halılar atılmış gerçekten de 2-3 öyle tane. miydi? Türk halısı mıydı peki? Benziyordu, olabilir. Ya zaten biliyorsun yani halı dediğin zaman vardı. Turkish carpet. Turkish carpet ya da vazgeçilmez. Persian carpet diye biliyorum ben de. Ya Persian da var, evet, doğru diyorsun. Coğrafya benziyor. Aynen. Neyse, eşimi destek amaçlı öyle bir maceraya atıldık. İlginç gözlemlerim senin oldu yine. motton belki de benim ve birçok insanın mottosu oldu senin sayende. Bunu desteklemeye devam ediyorsun diye. Ne o, şey mi? Happy wife, happy life. Onu kastettin değil mi? Kesinlikle. Bölümü de güzel dağıtarak açmış olduk. Bugün aslında baya artık dünya genelinde çok popüler olan Komploların komplosu. Ha? olabilir, evet, doğru diyorsun ama ben şey diyecektim, artık dünya genelinde yani top 5 popüler olan dizilerden Allah biri razı olan olsun yani, Stranger evet. Things'e Onun aslında sayesinde. ilham veren bir komplo teorisini İlham mı konuşacaktık. vermiş, yoksa acaba onun ismini değiştirerek diziyi mi çekmişler? Bakalım bölüm içerisinde bir konuşuruz, kim bilir. Yani dalalım hemen o zaman çünkü Haydi. Anlat bize girizgahı. ya şöyle bir şey var. Şimdi bu dizinin yapımcıları aslında bu konudan kesinlikle ilham almışlar ve etkilenmişler. Onu biliyoruz. Çünkü bahsettikleri bazı röportajlar var. Bu röportajlarda da aslında okul zamanında projeler yaparken bu projeyi seçmişler. Kardeşler bunlar. O yüzden çoğul konuşuyorum. Evet. Duffer Brothers diye iki kardeş olmaları bayağı aslında bu konuya ilgi duyuyorlar. Hangi konuya ilgi duyuyorlar? 1980'lerde ortaya çıktığı söylenen bir böyle devletin yürüttüğü bir proje olduğunu inanıyorlar ve bu projede de işte bir sürü
Senin az önce bahsettiğin, benim de konuşmaktan aslında keyif aldım. Çünkü böyle biraz hafif konulara da ihtiyacımız var. Bir sürü karma karışık gündemin içinde. İşte bu deneyler yapılmış. Deneylerin silahlarla ilgili olduğu, zaman yolculuğu ile ilgili olduğu, işte Ya da evrenlerle sıra evet dışı ekle, güçler sıra dışı olması güçler. Böyle gibi çok fantastik şeylerin içinde olduğu bir bir komplo Netflix dizisi. teorisinin evet işte Stranger Things direkt zaten de Evet. buradan esinleniyorlar ve aslında dediğin aslında senin galiba ilk başlarda yaptığın göndermenin de sebebini biliyorum. Çünkü esinlenme mi yoksa direkt mi çektiler demenin sebebi senin bir pilot bölüm çekip onun adını zaten direkt Montauk koymuşlar. Yani şu an bahsettiğimiz proje Montauk projesi ya, Ki dizinin adını Montauk koymuşlar. öyle de kalmasını ilk etapta düşünmüşler Evet bence de değiştirmeden evet. ama herhalde demişler ki çok bariz olacak. Bir Herhalde. elden geçirelim. Çünkü yani Montauk dediğin zaman bu arada Montauk da hani New York tarafında olan bir yer. Ve Montauk Evet dediğin zaman da benim aklıma hani Long Stranger Island Things değil mi? falan evet Long Island tarafında Stranger Things falan gelmez. Direkt şey gelir yani Eternal Sunshine of the Spotless Mind Evet. filmi gelir yani. Hay Hani yaşa. Meet Me at Montauk tarzında Hı. Ve bir senle de mevzu. çok çok sevdiğimiz ve bizim için özel olan bir Evet. filmdir. Zaten Yani direkt oraya hatırlıyorum ben de. gitseydim herhalde O şeyi de sebepten gider. Camp Hero'ya da giderdim herhalde diye düşünüyorum yani bu bu bölüm ekseninde. Evet, Camp Hero dedin, hemen böyle dağıtmadan onu da açıklayayım o zaman. Camp Hı Hero hı. aslında bu projelerin gerçekleştiği düşünülen askeri bir yerin adı. Yani bunlar şimdi fact var, bir de iddialar var. Hı hı. Gerçekten var olan şeyleri söyleyelim. Camp Hero diye bir yer var Long Island'da, Var. Montauk'ta. Yani Evet. bakmışsındır herhalde, görüntülerini ekrana da getiririm. İşte Hı hı. büyük bir satelit var, hatta 2 tane varmış da biri Evet. sonradan indirildiği için tek satelit kaldı. Bir sürü işte bunker dedikleri yeraltı sığınakların olduğu, Hı hı. bir sürü aslında bir yapının olduğu bir yer. Camp Hero bir gerçekten olan bir şey. Burada muallakta Evet. olan ve komplo teorilerine daldığımız taraf Montauk projesinin olup olmadığı. Hı Yani birebir hı. bir belge, bir şey bulmak Herhangi çok zor. resmi bir şey yok ama değil mi Samet? Yani hani çoğu şeyi hani Amerika geçmişe dönük açıklıyor yani Hı hı. Epstein'da bile zor da olsa bir Evet, sürü şey açıkladılar biliyorsun. evet. Hani böyle zaman aşımına uğrayan şeyleri açıklıyorlar hani Hı hı. insanlar artık kamuoyu tamam bilsin diye hepsini olmasa da. Montauk'la ilgili herhangi bir şey yok bildiğim kadarıyla. Bu Camp Hero tarafının en belki hani soru işareti olan tarafı ya şimdi hava kuvvetlerinin bir üssü var. Burası aktif bir üsmüş. Evet. Ne olmuş da bu üst hani kapatılmış? Böyle bir terk edilmiş askeri tesise Hı dönmüş. O hı. kısım biraz hani kafada soru işareti yaratıyor ve komplo teorisyenlerine de aslında bir pas veriyor. Ya evet, bir de bu askeri üs niye e, Yurt dışı değil kuruldu? sonuçta değil mi? Ne Amerika diyeyim? yani. Amerika'nın içinde bir üstten bahsediyoruz. Hani Tabii yurt tabii. dışında ne bileyim lojistik sebeplerle terk edilebilecek bir üstten de bahsetmiyoruz. Tabii tabii. 1950'lerde bu bahsettiğimiz üs aslında direkt seninle bol bol konuştuğumuz Sovyetlerin böyle nükleer bir saldırısına veya roket saldırısına karşı erken uyarı sistemi gibi bir şeyleri kurmak için yapılan bir yer. Hani Evet. bu tarafları, bunlarla ilgili belgeler var. Bu tarafları elle tutulur aslında, bildiğimiz şeyler. Ki o uydular da sanırım uçakları izlemek için ya da Hı bombaları hı. izlemek için, roketleri Nükleer izlemek için. saldırıları, Hı hı. bombaları, uçakları, her şeyi karşı, böyle her türlü saldırıya karşı erken bir uyarı sistemi sağlamak için Hı yapılmış bir hı. yer. Ne oldu da oradan bir anda Montauk projesi söylentileri çıktı? İşte Camp Hero'da zihin kontrolü yapılıyor, ne bileyim işte zaman yolculuğu yapılıyor gibi şeyler çıktı. Onu da söyleyeyim aslında. Hı hı. Bir adam çıkıyor ortaya, adı da Preston Nichols. 1992'de, yani bu olaylardan işte 40 yıl sonra, The Montauk Project Experiments in Time adlı bir kitap yazıyor ya da yayınlıyor bir kişi, Peter Moon'la beraber. Bu inanılmaz bir popülerlik kazanıyor. Amerika'da severler böyle şeyleri. İşte doğru mu değil mi, neler olmuş, vay canına falan diye böyle bir
acayip bir popülerlik kazanıyor ve bu kitapta da bu adamın iddiası aslında bütün bu deneylerin Philadelphia Experiment dedikleri bir deneyle başladı. Böyle bir askeri geminin bulunduğu yerden birkaç saniyeliğine teleport edilebilip ya da yok edilebilip tekrar geri getirildiğine dair bir iddiası var kitabında adamın. Bununla başladı diyor. Sonra da Montauk projesiyle Camp Hero'da hazır bu senin bahsettiğin askeri üssün işlevselliği Hı kaldırılmışken hı. oraya taşındığı ve orada da aslında Stranger Things'in neredeyse birebir olan hikaye gibi işte çocukların çünkü o Evet. kaç sezon izledim bilmiyorum ama bir sezonunda orada çocukların nasıl üzerine deney yapıldığını anlatan bir sezon da vardı Stranger Things'te. Aslında o tarz şeylerin kendisinin başına geldiğini söylüyor. Dolayısıyla böyle bir şeyi kuyuya atıyor. Artık 40 deli mi, 40 bin deli mi, 400 bin deli mi herkes çıkarmaya çalışıyor. Biz de bu bölümü yaparken ben de senin sorduğun soruya çok meraklıydım. Ya elle tutulur böyle işte CIA Hı hı. arşivlerinde, devlet arşivlerinde orada burada bir şey bulabilir miyim diye Montauk projesinin M'si yok yani. Hiçbir şekilde öyle bir Evet. şey bulamadım ben Herhangi bir mesela. şey yok. Ya burada hani iddia edilen deney alanlarını da böyle hani sıralamak gerekirse zihin kontrolü, bu Montauk sandalyesi denilen meşhur bir Evet. sandalye var biliyorsun. Zaman Ve yolculuğu o ve devam etmeden o sandalyeyle ne yapıldığı iddia ediliyor. Başka bir bölümümüze hemen referans yapalım. İzlemek isteyenler, dinlemek isteyenler geçsin. Remote viewing yani bu Z- uzak görüyü evet, uzak görü. yapabildikleri bir sandalye olduğu iddia ediliyor. Aynen ve Duncan Cameron adında bir medyumun oturduğu esasında bir sandalyeden bahsediliyor. Ondan sonra zaman yolculuğu ve teleportasyon, bir yerden bir yere gitmek ve paralel evrenler arasında yolculuk. Bu zaten hani bir yerde Philadelphia deneyinin yarattığı artık elektromanyetik Hı deliklerin bir hı. sonucu şeklinde de ifade ediliyor. Böyle bir deney alanı kapsamı olduğu ifade ediliyor gayri resmi olarak Montauk projesinin. Bununla ilgili hani çok fazla tanık ya da ne bileyim destekleyen kişi yok ama birkaç tane var. Bunlar da hani zihinlerinden bu dönemlerin silindiği ama bir şekilde hatırlayıp bu bilgileri Sonradan kamuoyuyla geldiğini. Evet. aynen sonradan geri geldiğini, bir hafıza silme durumundan dolayı diye ifade ediyorlar ama hani kanıtlanabilmiş mi? Tabii ki kanıtlanamamış. Bir de hani Stranger Things'le bağlantılı tarafı Montauk Stranger Things, meşhur canavar var ya, kıllı tüylü canavar. Evet Bölüm sonu Demogorgon mu canavarı. öyle bir şeydi adı galiba. Demogorgon. Bölüm Hı hı. sonu canavarı esasında Montauk'ta var. Onun muadili Stranger Things'te de karşımıza çıkıyor değil mi Samet? Evet ya bu şimdi böyle kağıt üzerinde bir kanıt yok ama şey çok var. Orada olduğunu iddia edip sonradan oraya geri dönmeye çalışan, oraya gittiğinde yani burası terk edildikten sonra yasa dışı bir şekilde oraya girip de odaları tasvir eden insanlar var. İşte şurada şu vardı beni buraya oturturlar falan diye. Hatta öyle YouTube'da videolar bile var. Eski videolar bunlar Hı hı. VHS'den çevrilmiş. Yani insan olarak çok iddia var. Ama kağıt üzerinde bir kanıt yok. Bir de bu bahsettiğin canavarla ilgili de ilginç bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi orada bir işte evrenler veya paralel boyutlar arası bir şeyler yapılırken o bahsettiğin Hı hı. canavarın çıktığından konuşuluyor. Sonra işte her şeyi mahvetmiş veya terör etmiş falan filan. Her şeyi Ama yemiş değil mi? biraz Evet ama biraz daha ona belki de yine böyle ilham veren başka bir canavarlık durum var. 2008'de ve 2020'de aslında bayağı bize yakın bir tarih ikincisi. Montauk canavarı diye böyle internette dolaşan iki tane de bayağı deforme olmuş hayvan sahile vuruyor aynı coğrafyada. Evet onların görüntüleri var insanlar çünkü birincisini bir kadın sahilde yürüyüş yaparken bulup resmini çekiyor. İkincisi biraz daha fazla haber olmuş 2020'deki. Bunlar da açıkçası bana sorarsan bayağı deforme olmuş bir uysal hayvan gibi yani bir köpek gibi bir şey gibi duruyor. Ama tabii ki de Hı hı. canavarımsı bir görüntüsü var okyanustan
çok da böyle haşin bir okyanustan sahile vurduğu için ama söylentileri arttırmak için öyle bir efsane de orada dolaşıyor. Şimdi buradaki binalar halka kapalı ve Hı hı. bana ilginç gelen bu konuya çalışırken direkt insanların çektiği videolara bakmaya çalıştım dediğim gibi. Bana ilginç gelen devletin normalden fazla bir efor sarf edip buraları mühürlemesi. Yani burada çok büyük kalın betonlar dökülmüş bir sürü girişlere, çıkışlara Hı hı. ve daha da derine indiğimde de şöyle ilginç bir şey var. Yıllarca bu arada karşına çıktım bilmiyorum ama burayı National Park'a çeviriyorlar. Nasıl bir Evet, parksa yani evet. hiç de Bayağı büyük bir alanı parka çeviriyorlar. Doğru diyorsun. yani gördüğüm en garip, en gizemli National Park olabilir Amerika'daki. Ne tarafı National Park bilemiyorum ama National Park'a çeviriyorlar ama insanlar yürüyüşe falan gittiğinde, oraya yaklaştığında yani park olarak kullanmak istediğinde de üzerinde resmi işaretleme olmayan tamamen Area 51'daki gibi aklına Hı gelecektir o hı. hikayeden SUV'ler işte kamyonetler falan ortaya çıkıp insanları uyarıyormuş. Yani bu da Fazla insanların yaklaşmayın. evet gerçekten yani tutuklananlar var. Tutuklanıp salananlar var. Niye oralara yaklaştın diye. Tam hukuk devleti Oraya olmuşsunuz. efendim Tam hukuk devleti olmuşsunuz sonunda ya. biz hep öyle biz severiz hukuk üstünlüğünü. Bu tarafa hassas bir koruma artık olayı bittikten yani oranın işlevi bittikten sonra da devam etmiş anladığım kadarıyla. Hımm. O tarafı bana ilginç geldi. Bir de neden bu kadar işte betonlar dökülüp bütün kapılar, bütün her taraf kapatıldı onu bilmiyorum. Şimdi oranın altında da çok büyük bir Yeraltı şehri gibi yeraltı söyleniyor şehri hâlâ. gibi bir şey olduğu Evet. söyleniliyor. Ama son oraya girmek için böyle bir deneme yapanlar arasında da bir videoda izlediğimde o tamamen altının su bastığını gösteriyorlar. Böyle bir Hımm. aşağıya inecek olan büyük bir demir bir kapıyı açıyorlar bir binaların bir tanesinin içinde ve tamamen ağzına kadar suyla dolu. Yani aslında belki bilerek de doldurulmuş olabilir orası bilmiyorum şu an tamamen yorum olarak ekliyorum ama ya günümüzde böyle gidip de ha evet şurasıymış diyebileceğin kolayca erişebileceğin bir yer değil açıkçası. Zamanında ama 90'larda bayağı insanlar oraya girip çıkabiliyormuş. Çünkü bazı çocuklar var mesela bugün günümüzde yetişkin olup çocukluğunu anlatanlar. Ya bizim zamanımızda biz biralarımızı alıp orada oranın İçeride. binalarının köşesinde, ucunda, tepesinde oturup biramızı içerdik manzaraya karşı falan diye de anlatıyorlar. Belki, hani, biraz daha popülerleşme durumu, Evet. yani, hükümeti, devleti rahatsız etmiş de olabilir ama bir şeyi ne kadar çok kaşırsan ya da ne kadar, böyle, insanlardan uzaklaştırmaya çalışırsan gözlerini soka soka insanlar biraz daha oraya yöneliyorlar ve şu an bu bölümü yapmamıza da vesile oluyorlar diyelim. Bu Philadelphia deneyiyle direkt bağlantılı pozisyonda olması esasında, hani, sonuçta Philadelphia deneyinin olduğunu biliyoruz. Böyle bir şey için uğraşıldığını biliyoruz. Onun bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor ve o dönem, hani, zaman zaman seninle de bazı bölümler yapıyoruz ya, o dönemlere özgü yapılan Hı hı. deneylerle alakalı ve, hani, açıklanan, hani, resmî belgelere de atıf yaparak Evet. bunları dinleyicilerle, izleyicilerle paylaşıyoruz. Yani o sebepten dolayı, hani, Montauk projesi gerçekten hiç yapılmamıştır şeklinde bir çıkarımda da bulunamıyoruz. Ne kadar resmî dokümanlar olmasa da. Çünkü o dönemin Amerika'sının kafasında ki, hani, filmlere de yansıyor bu, ne bileyim, yazılı ve görsel olarak sadece film değil, yani, kitaplara da yansıyor. O dönem böyle bir şeylerle buluşturmaya çalışmış Amerikan hükümeti. Hep de bunları gizli yollarla yapmışlar. O sebepten, hani, belki çizilen sınırlar kadar, hani, bu bahsettiğim, hani, deney kapsamı kadar olmasa da bir şeyleri denedikleri aslında su götürmez gerçek gibi düşünüyorum ben. Sen ne dersin? Ya benim için de çok güzel özetledin bu konunun ihtimallerini çünkü belki o kadar uçuk kaçık podcast'imizin adında da geçtiği üzere kaçık bir belki durum söz konusu değilse de şey muhabbeti var ya Türkçe'de çok seviyorum. Hiçbir şey olmasa da bir şeyler kesin oldu diye.
ya da ona benzer bir söylem. O öyle bir durum aslında dediğin gibi. Evet. Çünkü burada ya mesela bu Duffer Brothers'ın ilk yazdıkları senaryoda o pilot senaryoyu yayınlamışlar. Onu okudum mesela bölüm hazırlanırken. Çok keyifli çünkü okuması. Bir senaryo yazılmış, bir anlatım var orada ve o senaryoda aslında Montauk kasabasında geçiyor hikaye. Yani kasabayı da direkt öyle yazmışlar. Sonraki orijinal Stranger Things'teki Hawkins kasabası Indiana'daki o Indiana. tamamen fictional, kurgu bir kasaba. Mesela Evet. burada seni doğru olduğuna inandığın ve saplantılı olduğun Montauk'tan yayınlanacağı zaman tamamen kurgusal bir yere çevirmeye iten neydi? Mesela onu çok merak ediyorum. Keşke birileri sorabilse onlara. Çünkü hani birazcık digging yapıyorum şu an. Şüpheli yaklaşmaya çalışıyorum. Direkt buranın daha da popülerleşmemesini isteyen birileri varsa belki de hafif bir uyarıyla da bunlar çevrilmiş olabilir başka bir yöne doğru. Yani çok iyi bir yere dokundun aslında. Hani bir hassasiyetin olduğu aşikar. Yani hani bayağı milli park yapmışsın orayı ve o parkın içerisinde aslında dokunulmayan bir alan var. Neden yaptığı da aslında belki hani kontrol mekanizmasını maksimum seviyeye çıkarmak olarak hani adlandırılabilir hükümetin yaptığı. Ama diğer taraftan ve bilinmez bir şekilde insanların oraya yönelmesi. Bunun Stranger Things'in tabii ki bu kadar tutacağı öngörülmüş müdür? Çok emin değilim ama Netflix'in hani popüler olmaya başladığı, hani pik yaptığı döneme denk geliyor ve Evet, pikini daha da arttıran bir dizi formatına geliyor ya değil Stranger mi? Things. Aynen Yani onlardan ilki şu olabilir, an doğru bile diyorsun. evet, şu an bile bunu konuşuyorsak hani ne bileyim Camp Hero'yu konuşuyorsak Evet. düşünsene eğer Montauk ekseninde olsaydı Indiana'da değil de dizi nasıl bir hale sokardı? Montauk gibi küçücük bir kasabayı. Onun için belki hani ufacık bir uyarı yapılmış olabilir. Hani Evet. pilot bölüm sonrasında. Bir de şüphe uyandıran başka bir şey daha anlatacağım. Bu yine böyle çok derin araştırmaya çalıştığımda ortaya çıkan bir şeydi. Şimdi buradan birkaç mil belki 10-15 mil ötede bir tane laboratuvar var. Hatta burada bulunduğunu iddia eden çocuklar da bu laboratuvarın bir çalışmasının parçası oldukları için Montauk'a götürüldüklerini söylüyorlar. Bu Hmm. laboratuvarın adı da Brookhaven National Laboratory ve bu laboratuvar US Department of Energy'ye bağlı, yani enerji departmanına bağlı Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı taraflarda, yani New York'ta. Hatta Hmm. şöyle de bir söylenti var orada bulunduğunu iddia edenler tarafından. Yer altından o laboratuvara da direkt access, yani şey vardı, Oho. erişim vardı diye. Yani bu Şimdi şehrin altını dolduruyor diyorsun yani yeraltı şehrinin. Her tarafa öyle bir iddia ulaşabiliyorlar. var, ikisinin arasında bir bağlantı olduğuna dair. Şimdi bu Brookhaven National Laboratory dedikleri laboratuvar hala günümüzde var. O zamanlar yeni başlıyor Montauk'la beraber ama günümüzde hala aktif bir e, resmi devlet laboratuvarı. Sayfaları var. Sayfalarına giriyorum. Sayfalarında karşıma çıkan ilk böyle nasıl diyeyim sana, bilim kurgudan gerçekliğe geçmiş olan şeylerden bir tanesi, ben bunu bilmiyordum bile bu bölüme kadar. Amerika'nın ilk Electron Ion Collider dedikleri çarpıştırıcısını şu anda inşa eden laboratuvarmış. Yani bu CERN'de senle de Hmm. bölümünü yaptığımız CERN'deki çarpıştırıcıya benzeyen bir çarpıştırıcı inşa durumu varmış. İlginçtir. Tam biz bu bölüme karar verirken de, yani aşağı yukarı zaman çizelgesi olarak Aha. geçen yıl ve bu yıl bu olayın onaylanması ve projenin gerçeğe geçmesi durumundan geçiyoruz 2025-2026 yıllarında. Şimdi bu sadece siteye koydukları görünebilir tek bir proje benim dikkatimi çeken sevgili Cihan. Halka deklare edilen diyorsun. Halka deklare edilen ama laboratuvarın kendi ismi orada bulunduğuna dair 90'larda iddia eden bir sürü insan tarafından o zamanlar dile getiriliyor. Yani bu Brookhaven laboratuvarını o zamanlar bu çocuklar, yani çocukken orada bulunduğunu söyleyen insanlar kitaplarında, röportajlarında söylüyorlar. Dolayısıyla bana ilginç geldi. Daha çok araştırma yapsak belki daha fazla şeyler bulunabilir dediğin gibi. Ama son bir şey daha eklemek istiyorum. Birçok konuda
önüme çıkan bir şey bu, senin bahsettiğin bir şey. Çocukken şöyle şöyle şeyler oldu. Sonra bu konuyla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorken hayatımın bir döneminde bir anda bütün bu anılar geri geldi bana. Diyor ya bu Montauk'a gitmiş olan çocuklar. Bunun benzeri başka konularda da ortaya çıkıyor. Nerede karşımıza çıkıyor? MK Ultra'da mesela. MK Ultra Evet. zamanında bu tarz konular bildiğin hani kongrede direkt tartışıldı bunun yargılaması yapıldığında. Böyle ilaçlar verildi mi? İnsanların anıları bastırıldı mı? Böyle şeyler yapabiliyor musunuz diye CIA'ye direkt FBI'ye sorgulama yapan bir komite vardı. Burada yani gerçektir Montag demiyorum ama Amerika'da böyle şeylere ilgi olduğunu, yani devlet düzeyinde ilgi olduğunu zaten biliyoruz eskilerden beri. Bu tarz Kesinlikle. anıları bastırıcı ilaçlar bulmak ve vermek anlamında. Son bir tane sana özel şok bilgiyle kapatacağım. Hadi bakalım. Gerçekten şok ama yeni buldum bunu. Epstein belgelerinde bir tane belge var. O belgede de şöyle bir şey geçiyor. Çok alakasız ama bağlayacağım. Bir gün Mar-a-Lago'da bir odada bir kız bulunurken, kendi ifadesi, bu kızın maillere de girmiş. Odanın kapısı açılıyor butler tarafından, yani oranın ne deniyor ona Türkçe'de? Oranın hizmetkarı tarafından odanın kapısı açılıyor kendi iddiasına göre kızın ve Trump duruyor kapıda. Trump kıza bakıyor ve yanındaki hizmetkarına diyor ki bunu beğenmedim veya bu iyi değil gibi bir şey söylüyor. Yani yargılayıcı bir şey söylüyor hizmetçisine ve şey diyor. Beni gördüğünü unutmasına emin ol. Ona bir şeyler ver diyor ve gidiyor. Kız da bunu yıllar sonra hatırladığını iddia ediyor. O anda kendisine bir içki verildiğini, bunu unuttuğunu ve yıllar sonra bunu hatırladığını iddia ediyor. Bu da ilginç bir bağlantı aklıma geldi. Sıkıştırmak istedim. Çok ilginç bir konu. Bu ilaçların insanlara verilip de yıllar sonra hatırladıklarını iddia etmeleri. Bu bir sürü konuda karşımıza çıkan ilginç bir komplo teorisi. Bugün bol bol komplo teorisi konuşuyoruz. Sanki böyle Her yerden benim için tatlı niyetinde bir bölüm oldu. senin bölümün diyebiliriz komplo teorisi. Bu arada her Kesinlikle. yerden, yani pastadan Trump çıkması da artık şaşırtmıyor diye Evet, onun babası ve eklemek dedesiyle istedim. ilgili hikayeleri dinledin mi peki? Hayır. Onu da herhalde başka, belki canlı bir bölümde yaparız, kim bilir. Olur olur. Onun Tesla'nın zamanındaki babasıyla ilgili durumlar var. Babasından önce dedesiyle ilgili hikayeler ve kanıtlanan bazı Bir belgeler de var. soy Çok ağacı, bir ilginç soy şeyler. ağacı bölümü, evet. Tabii Montak tabii. Montak ekseninden çok uzaklaşmadan farklı bir bölüm olarak bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki Stranger Things'in tamamını izledin mi? Şu an kaydı alırken 1,5 sezon eksiğim. Sende durumlar nedir? Ben daha çok sezon eksik olabilirim. Bir noktada koptuğum için şu an kaç sezon olduğunu bile bilmiyorum ama Montak ekseniyle eşleştirecek kadar izledim tabii ki. Ha, okey tamam. Çünkü belli bir noktadan sonra farklı yerlere de gidiyordu. Biliyorsun oradaki. Paralellikleri görebildin yani bugün konuştuğumuz Evet, şeylerle. evet, yani bayağı paralel, yani hani bir ana fikir oradan evrilerek ilerlemiş diye, yani söylemekte herhalde bir sakınca yok. Evet. Duffers kardeşler şöyle bir şey yapıyorlar. Zamanında bunu satmaya çalışırken insanlara bir mock trailer, yani gerçekten bir fragman çekmiyorlar ama Hı hı. başka klasik kült olmuş filmlerden sahneleri karıştırıp birleştirip anlatmakları istedikleri hikayeyi yapımcıları izletiyorlar. Bu da yıllarca efsane olarak kalmış. Çünkü bunu söylüyorlar ama yayınlamıyorlar hiçbir zaman. Daha Aha. yeni 2025 Temmuz ayında Instagram'larında ilk defa bu Reels şeklinde bu fragmanı yayınladılar. Buydu yıllar önce Stranger Things'i satmaya çalışırken ya da aslında Montauk diye satmaya çalışırken Hı yaptığımız hı. şey buydu diye. Onu da izledim. Telif yer miyiz yemez miyiz bilmiyorum. Bir Instagram videosu bu ama bölümün sonlarında tam burada onu ekleyeceğim. Hem senin için hem de dinleyen izleyen için. Orada çünkü çok çok başarılı bir trailer Kurgu mu yapmışlar. var diyorsun? Evet, kurgu harika ve Montauk diye geçiyor zaten. Stranger Things daha olmamışken. Onu da oraya ekleyeceğim. Güzel bir
izleme olabilir. You're so obnoxious. You drive me nuts. Listen, Chief. Be careful, will you? In this town? Paul dragged me into the boys' locker room. Exploring uncharted territory. As law enforcement officials arrived to the home, they began investigating and found that the boy had already been missing for several hours. Do you have some reason to believe they ran away? Oh, see! Oh, see! There was only a foot or so between its head and that branch. That makes it, what, about 8 feet tall? We were wondering if maybe you had experienced any disturbance. You know what this feels like to me? This feels like a Russian invasion. Who are you people? I hear it's weird. Howl. Whatever it is, it's not coming from my vocal cords. What is that? Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen izleyen ve dinleyenin karşısındayız ve her zamanki gibi bazı önerilerimiz var. Bakalım Samet bize ne öneriler sunacak? Bir kitap önereceğim. Sadece Montag. Evet, onunla ilgili. Sadece ücretsiz olarak okuyabildiğim kısmına kadar okudum. Yaklaşık bir 16 sayfasını falan okudum sanırım. Ama derin dalmak isteyenler için ilginç bir kitap olabilir. Yaklaşık 36 yılını Camp Hero'yu ve Montag projesini araştırmaya ayıran bir insan var. Hayatını Ve- ayırmış yani. Evet, bayağı ayırmış yani. Montag is Strange, The Archives diye bir kitap yazmış. Hı hı. Biraz anlattıklarım arasında oradan da alıntı var. Örneğin oradaki bekçilerin çok sert davrandığı, bazen üzerinde hiçbir işaretleme olmadan insanların gelip onları tutuklamaya kalkıştığı gibi şeyleri aslında bu kişi yazar olarak başından geçenleri anlattığı anılarda da var. Bağlantı var yani orada başka insanların anlattıklarıyla. Ama onun dışında da çok fazla öneri kısmında bir şey eklemedim. Çünkü bir yazdığın zaman YouTube'a bir derya yani Montag'la ilgili yüzlerce şey bulabilirsiniz. Komplonun dibi. Evet. Çok ilgili olan varsa başlarda bahsettiğimiz o kitapları 92'deki kitabı yazan insanın da orijinal röportajları var. Onları da bulabilir sevgili dinleyen, izleyen araştırarak. Hı hı. Preston'ın. Ben şöyle yaratıcı bir şey yapmaya çalıştım. Stranger Things'in official playlistinden 2 tane şarkı seçeyim dedim. Hem sevdiğim hem de bölüme böyle biraz mesaj şeklinde olsun diye ya da konsept olsun diye. Birincisi Prince'ten, bildiğimiz efsane, hayatında geçtiğimiz yıllarda kaybeden Prince'ten When Doves Cry isimli şarkı. Diğeri de yine aynı Stranger Things'in official playlistinde bulunan The Shoredeads'ten Mr. Sandman.
Mr. Sandman de biliyorsun Amerikan folklorunu böyle bir öcü adamdır. Geceleri gelip çocukları korkutan. O yüzden Stranger Things ve Montauk'a cuk oturan bir şarkı olduğunu düşündüğüm için önermek istedim sevgili Cem. Teşekkürler Samet'ciğim bu göndermeli şarkıların ve önerinle, kitap önerinle. Ben de senin gibi çok aslında sığ tuttum. Çünkü içerik olarak komplo teorilerinin derya olduğu bir konu. Evet. Direkt 2 tane şarkı HKBO dinlencesi playlistimize eklemek istiyorum. Bir tanesi Silver Chain grubundan Blind isimli şarkı. Diğeri ise ara ara dinlediğim, sevdiğimiz gruplardan biri olan Duman'dan İçimde Bir Bahar isimli şarkı. Bunlar HKBO dinlencesi Anca bu playlistimizde kadar olacak. alakasız olur diyorsun önerilerim. Aynen. Bölüm özelinde değil. Bölümden bambaşka. Bir sürü şarkının olduğu ve bıkmadan usanmadan her hafta yenilediğin çalma listemize de Buradan HKBO selam olsun. Evet, hkbpodcast.com'dan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyen ve Evet. izleyen. Hı-hı. Bugün başlarda hatırlatmamızı yapmayı unuttuk sevgili canım. Bölümü Oluyor. YouTube'dan Oluyor öyle. Evet. bölümü YouTube'dan dinliyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın diyelim. Ayrıca herhangi bir podcast mecrasını dinliyorsanız yine takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyerek diğer hatırlatmalar ve kapanış için lafı sana vereyim. Oradan da yavaş yavaş kepenklerimizi indirelim. Valla bizi bıkmadan usanmadan desteklemeye devam eden sevgili patronlarımıza, bununla birlikte YouTube özelinde yine bizi bu bölümleri yapmaya daha da teşvik eden katıl üyelerine Şurada bir bir yerde. teşekkürü borç biliyoruz. Onlar sayesinde ve sizlerin de desteğiyle bu bölümleri, bu serileri, yani artık 400'lere yaklaştığımız, şu an tabii ki hangi yılda bizi dinlediğine de göre değişmekle birlikte 400'lere doğru giden serüvende bir motivasyon kaynağı. Müteşekkiriz. Onun dışında önceki, beriki geriki, ileriki herhangi bir bölümde tekrar yollarımızın kesişmesi dileğiyle diyelim. Biz buralardayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, bye bye.